Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz lale çanta, aynı zamanda şöyle file modelde bir çanta öreceğiz. Bakın bu şekilde file, aynı zamanda şöyle lale modelinde çok güzel, çok kullanışlı, çok rahat bir çanta modeli öreceğiz. Hemen şöyle ipimi göstereyim. Bakın bu şekilde 250 gramlık iplerden 2 adete yakın kullandım. Polyester makrame olarak geçiyor bunlar arkadaşlar. Aynı zamanda 3 numara tığla örüyorum. Şimdi hemen size bir başlangıcını göstereceğim. Şöyle sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımı doladım. Hemen sihirli halkanın içine bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada zincirle beraber 3 tane ikili trabzan olarak sayıyorum ve araya şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Aynı noktaya ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar doladım. Yan yana 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bakın 2 ve 3.'yü de ördüm. Şimdi şöyle bakın 3 tane yan yana ikili trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir çektik. Köşeyi oluşturduk. Tekrardan aynı noktaya 3 tane yan yana ikili trabzan örüyorum. Şimdi son kez 2 zincir çektim ve son 3 tane ikili trabzanımı örerek başlangıcımı bitiriyorum. 2 ve 3. Bakın 3 tane daha ördükten sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Kısa ipimizi iyice çekiyoruz ve karşı noktadan şuradan, bakın şu kısımdan birleştirmemizi kaydırarak yapıyoruz. Şimdi bir tane kaydırdım. Hemen yanından şu noktadan bir kere daha kaydırıyorum ve boşluğa kadar geliyorum. Boşluktayken bir tane sık iğne. Şimdi burada bir sık iğne yaptıktan sonra 2 zincirle burayı trabzan olarak sayıyorum. Tığımı doladım. Bu noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Yani bunu 2 tane ikili trabzan olarak saydım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa, bakın aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın şurada üçlü trabzanlarımız var. Burada birincisi, ikincisi, üçüncüsü. İkincisinin tepesinden bir tane trabzan öreceğiz. Yani bir tane boşluk bırakıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekmiştik. Bu noktaya bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın yine köşeye geldim. Köşelerde 2 tane trabzan yan yana örüp araya 2 zincir çekip köşemizi oluşturuyoruz. Bakın 2 tane ikili trabzan ördüm. Araya 2 zincir çektim. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha örüyorum. Şimdi 3. sırada mantığını anlayacaksınız arkadaşlar. Burada biraz kafanız karışmış olabilir. Şimdi bakın köşeyi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Yine nereye geldim? Bakın 3 tane ikili trabzanın tepesine. Şuraya atlıyorum. Şurada görüneni. Orta hatta şuraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Burada teki batmıştım. Hemen bu köşeye de yan yana ikili trabzanımı örüyorum. Bakın bir tane ördüm. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir tane daha ördüm. 2 trabzandan sonra araya 2 zincir çekiyorum ve hemen aynı noktaya ikili trabzandan tekrardan örüyorum 2 tane. Burada şimdi orta noktaya geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın bir atlıyorum şuradaki boğumu hemen ortadaki trabzanın üstüne. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi son köşemdeyim. Burada da yine aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, aynı noktaya 2 tane
ikili trabzan örüyorum. Son bir zincir çektim. Bir atladım, hemen ortadaki, bakın şurada ortadaki ikili trabzanın üstünden battım, bir zincir çektim. Bakın birleştirmeyi şuradan yapıyoruz. Şuradaki 2 tane zincir çekmiştik. Hemen ikinci zincirin tepesinden, içerisinden kaydırmamızı yapıyoruz. Bir sonraki yere bir kaydırma daha yapıyoruz ve son boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekip üste geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yine aynı işlemleri uygulayacağım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan, bir zincir. Bu sefer bakın şöyle bir şey yapıyoruz. Bir atlıyoruz, bir sonraki trabzanın üstüne bir zincir, bir ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yine arada bir boşluk bırakıyorum. Bakın bu trabzanın tepesine. Aralarda her daim bir boşluk bırakıyoruz. Yine bir zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. Bakın bu sefer bu trabzanın tepesine. Şimdi köşeye geldim. Bir zincir çektim. Bir boşluk sonrasında köşemdeyim. Köşeme 2 tane ikili trabzan batıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzanı yan yana örüyorum. Bu şekilde bu kısmı da yapacağım. Yani ilk sırada bir tane araya boşlukta trabzan batmıştık. Bu sırada 3 tane battık. Bir sonrakinde 5, bir sonrakinde 7 şeklinde artırarak ilerleyeceğiz. Şimdi burada bir boşluk bırakıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bir boşluk bıraktım. Bir sonraki yer zaten burası oluyor. Bu trabzanın tepesine battım. Bir zincir çektim. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakıyorum. Burada bir boşluk sonrasında zaten köşeye gelmiş oldum. Köşeye yine ikili trabzanımı örüyorum yan yana 2 tane. 2 zincir çekiyorum. Köşe kısımda her daim 2 zincir çekiyoruz. Aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bakın bir boşluk bırak, bir sonrakine. Bir zincir çek, bir boşluk bırak, şurası, bir sonrakine. Tekrar bir zincir, bir boşluk bırak, bir sonrakine ikili trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi köşedeyim. Mantık bu şekilde, her sırada aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Bakın yine orta hatta geldim, bir zincir çektim, bir boşluğumu bırakıyorum, bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum, bir zincir çekiyorum, bir boşluk bıraktım, şurası, hemen bir sonrakine. Tekrar bir zincir çektim, doladım tığımı, hemen bir boşluk bırak, bir sonrakinin içerisine. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Köşemizi zaten oluşturmuştuk. Burada sık iğnenin üzerindeki 2 zincirin ortasına batıyorum. İkinci zincirin. Sonra yanından bir kaydırma yapıyorum. Ve son olarak sık iğne yaparak diğer kısma geçiyorum. Şimdi bir üst sıraya geçişi sağladım. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bir tane trabzanı ördüm olarak sayıyorum. Bir trabzan daha yaptım. 2 zincir çekiyorum araya. Aynı noktaya 2 tane ikili trabzanımı yan yana örüyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Alttaki işlemi yapıyorum. Bakın. Bir boşluk bıraktım. Bir sonraki trabzanın tepesine. Şimdi burayı geçtim. Bir zincir çektim. Artık
bu trabzanların tepesine. Zaten arada bir boşluk bırakmış oluyoruz. Bir zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine. Bir zincir, bir sonraki trabzanın tepesine. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine. Şimdi bakıyorum, bir zincir çekiyorum. Artık bir boşluktan sonra köşeye geliyorum. Köşemde yine ikili trabzanımı yan yana örüp araya 2 zincir çekip aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk, bir sonraki yer. Bir zincir, bir sonraki arada bir boşluk bırakıp bir sonraki yer, bir zincir, bir boşluk, bir sonraki yer. Arkadaşlar bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Bakın. Daha sonra yükselişi göstereceğim size. Arkadaşlar çantamda saydım. Toplamda 23 tane arada trabzan kalacak şekilde çantamı büyütmüşüm. Ölçü olarak da 25 santimlik, bu şekilde ölçtüğünüzde 25 santimlik bir tabandı. Ben şimdi size burada yükselişi göstereceğim. Çünkü daha fazla büyütmek zaman alacak ve görüntüye sığmayacağı için bu şekilde göstereceğim. Şimdi köşelerimi yaptım. Bakın hemen yanındaki trabzandan devam ediyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın burada şu trabzana batıyoruz. Karşılıklı olarak aynı sayılar olması gerekiyor. Arada 3 tane trabzan kalana kadar bu köşeyi örüyoruz. Şimdi burada 2 tane var. Ben burada toplamda 10 trabzan ördüm. Ortada 3 tane trabzan kaldı. Şimdi bakın bu trabzanın tepesinden batıyorum ve burada kalıyorum. Burada kaldıktan sonra tığımı doluyorum. Bir tane boşluk, yani bir tane trabzana atlıyorum. Karşıdaki trabzanın tepesinden bu şekilde batıyorum. Şimdi 3 tane boğum kaldı. Bu üçünden aynı anda çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Bir tane daha ördüm. Ne oldu? Bakın başlangıçta 2 tane trabzanla başladım. Kesme işlemi yaptıktan sonra 2 trabzanım daha kaldı. Karşılıklı olarak aynı sayıyı elde ettim. Şimdi köşedeyim. Yine köşede aynı işlemimi yapıyorum. Değişiklik yok. 2 tane trabzanımı çektim. 2 zincirimi çektim. Ve 2 trabzanımı tekrar aynı boğuma örüyorum. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırak. Bir sonrakine trabzan ör. Bir zincir çek. Bir sonrakine ikili trabzan ör. Bir zincir çek. Şimdi kesme işlemindeyim. 3 tane trabzanım kaldı. İlk trabzanımın tepesine batıyorum ve burada kalıyorum. Tekrar doluyorum. Ortadaki trabzana atlayıp diğerine geçiyorum. Ve buradan aynı anda çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine yine trabzan batarak devam ediyorum. Çantamızın tamamen oluşumu bu şekilde. Diğer üst sıralarda da hep aynı işlemi yapıyoruz. Çantamız zaten lale formunu kendiliğinden alıyor. İlerlemesi çok kolay bir çanta. Gayet keyifli bir örnek. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Bakın yavaş bir şekilde anlatacağım. Tığıma doladım. Bir sonraki trabzana batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlk sırada sayıyorsunuz. Daha sonra zaten batacağınız yerler belli. 2 tane trabzandan sonra kesme işlemime geçiyorum. İlk trabzana battım. Burada kaldım. Tekrar doladım. Bir boşluk, yani bir trabzan boşluğu ve bir sonraki yerden üçünü aynı anda çek. Bir zincir çek. Bir sonraki trabzana bat. Bu tarafta da 2 tane trabzan elde ediyorum. Ve bir zincir çekiyorum köşeye. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Bir sonraki sırayı tekrardan size göstereceğim. Bakın bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi buradayken boşluğa battım. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı noktaya
Bir ikili trabzan örüyorum. Buraya 2 sayıyorum. Araya 2 zincir çektim. Aynı noktaya 2 tane daha trabzan örüyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bir boşluk, bir sonrakine bir tane trabzan, bir zincir, bir boşluk, bir sonrakine bir tane trabzan. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın, eksiltme yaptığımız yer burada görünen V. Şimdi bu V'yi biz bir tane trabzan sayıyoruz. Ne yapıyoruz? 2 tane her daim her sırada aynı trabzan sayısı oluyor burada. Yani çantamda 10 tane saymıştım ya. Yine 10 tane örmeniz gerekiyor. Her sırada 10 tane olacak. Artık hiçbir şekilde artma veya eksilme olmayacak. Hep 10 sayı trabzan sayıyoruz. Şimdi buradayken bakın, burayı tek trabzan sayıyorum. Yani buradaki trabzanla buradaki trabzanı birleştiriyorum. Şimdi tığımı doladım. Bu trabzanın tepesine batıyorum ve burada kalıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın, buraya atladım. Direkt buradaki trabzana. Bu şekilde ördüm. Üçünü birden çektim. Eksiltmemiz bu şekilde. Bir üst kısımda da yine şuradaki trabzanlardan yapacağız. Şimdi yine 2 trabzan örüyorum. Bir sonraki karşı taraftaki yere. Bir zincir çek. Köşeye gel. Köşede 2 tane trabzan yan yana. Araya 2 zincir çekiyorum. Köşeye şöyle 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın, bir boşluk, bir sonraki trabzan. Bir zincir, bir boşluk, bir sonraki trabzan. Bir zincir çek. Bakın, V şekline geldim. V şeklinden önceki trabzana batıyorum. Burada kalıyorum. Doluyorum. Tekrardan V şekline atlayıp karşıdaki trabzanın tepesinden kesme işlemimi yapıyorum. Çantamız bu şekilde şeklini, formunu alıyor arkadaşlar. Şimdi yine bu tarafta kalan 2 tane ikili trabzanımı ördüm ve köşeye geldim. Köşede de 2 tane yan yana trabzan örüyorum. 1 2 zincir çek, köşeye oluştur ve aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan ör. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, son kısma geldim. Şöyle zincirin içinden geçtim. Bir kaydırma yapıyorum ve boşluğa bir sık iğne batarak 2 zincirle üste geçiş sağlıyorum. Aynı noktaya bir trabzan ördüm. Buraya 2 trabzan saydım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya 2 tane yan yana trabzanımı örüyorum. Şimdi son kez size göstereceğim. Bakın, bir boşluk bırak, bir sonrakine bir trabzan. Bir boşluk, bir zincir çek. Bir boşluk bırak, bir sonrakine trabzan. 2 tane trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Şimdi artık bakın, V şekli yine burada. Bunu bir trabzan saydım. Eksiltmemi buradaki trabzanlardan yapıyorum. 2 trabzanımı ördüm. Şimdi bu ilk trabzana batıyorum. Burada kalıyorum. Tığımı doluyorum. Direkt karşıdaki, bakın buraya atladım. Karşıdaki trabzanın tepesinden batıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Ve bu tarafta kalan 2 tane trabzanımı örüyorum. Aralarda bir zincir ve bir boşlukla. Bir zincir çektim. Köşeye geldim. Köşede yine aynı işlemimi yapıyorum. Yan yana ikili trabzanımı örüyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi küçük bir lale formunu almaya başladı bile. Şu şekilde. Ben size küçük tabanla gösterdim. Dediğim gibi ben 25 santimlik yaptım bu çanta boyu için. İsterseniz 30 santim de oluşturabilirsiniz. Bu şekilde çantanızı istediğiniz büyüklükte taban elde edip yükselebilirsiniz. Yüksekliğini ölçmedim. Kafama göre beğendiğim noktada bıraktım arkadaşlar. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şimdi kulp kısmını size anlatacağım. Önce bir çantamızı çevreleyeceğiz. Daha sonra kulp kısmına geçeceğiz. Yine kulpunda da bu şekilde
file bir model kullandım. Dilerseniz şimdi çantamızı bu şekilde büyütelim. Daha sonra son kısmını size anlatayım ve burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çantanın son kısmını çantamın üzerinden göstermek istiyorum. Bakın çantamız bu şekilde lale formunu aldı. Şöyle son kısmı sizlere tekrardan son kez göstermek istiyorum. Şimdi bakın son köşe kısmındayım. Burada köşe kısmında 2 tane trabzanımızı ördükten sonra 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve aynı noktaya 2 tane yan yana trabzan tekrardan örüyoruz. Araya bir zincir çekiyorum ve hemen bakın bir boşluk bırakıyorum. Bir boşluk, hemen yanındaki boğuma bir tane trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki, yani alttaki trabzanın tepesine. Zaten batacağımız yerler belli. Bir zincir çektim alttaki trabzanın tepesine. Şimdi buradan orta kısma kadar 10 tane trabzanım var. Eğer orta kısımları karıştırırsanız mutlaka buradaki ve buradaki trabzanları onar onar sayarak ilerlerseniz veya kaç bıraktıysanız sayarak ilerlerseniz orta hattı karıştırmazsınız. Bakın bir boşluk bıraktım trabzanın tepesine. Bu arada sayıyorum, şöyle bir 2 3 4 tane yapmışım. 5. trabzanımdayım. Bir zincir çekiyorum. 6 zincir, 7 8 9 ve bir zincir çekip 10. trabzanıma battıktan sonra bir zincirimi çekiyorum, eksiltmeye geçiyorum. Bakın arkadaşlar, eksiltme yaptığım nokta burası. Hemen yanındaki trabzanlardan eksiltmemi yapacağım. Yani 10 trabzan saydım. Her sırada 10 trabzanımızı sayıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve buradaki trabzana batıp burada bekliyoruz. Burada ipimizi çekmeden hemen karşı noktaya, şu ortadaki kesmeleri atlıyorum. Karşı noktanın tepesinden trabzanımı alıyorum. Şimdi yine tığımda ipim kaldı. 3 tane ipimin içerisinden aynı anda geçirdim. Yine bir zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzanın, bakın bir boşluk, bir sonraki trabzanın tepesinden trabzanımı örüyorum. Şimdi bir tane trabzanımı örmüş olduğum sıra sonuna kadar 10 tane trabzan sayarak işlemimi bitiriyorum ve çantamı burada bitireceğim. Burada yapacağım işlem bütün çantamın çevresini şu şekilde sarmak. Şimdi burada bir zincir çekiyorum, üst kısma geçiyorum. Hemen yanındaki boğumun arka kısmına, bakın şu boğumların arkasına, şu kısımlara batarak kaydırıyorum. Hemen yanına batıyorum, kaydırıyorum. Böyle arka boğumlardan çantamı bu şekilde çevreleyeceğim şimdi. Ta ki yine bu kısma gelene kadar hepsini arka boğumlardan kaydırma yaparak çevreleyeceğim. Şimdi ben hızlıca kaydırmalarımı yapıyorum arkadaşlar. Sonra kulp kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar bakın son kısımdayım. Son kısmımda yaptım. İpimizi uzatıyoruz ve karşı taraftaki bitişten ipimizi geçiriyoruz. Şimdi buradan şöyle bir tane zincirimi çekeceğim. Evet. Burada karşıdan karşıya kulp yapacağız. Yani çantamız bu şekildeyken buradan karşıya bir tane kulp, arka taraftan karşıya bir tane çanta kulpu yapacağız. Bunun için ben buradayken karşı tarafa doğru şöyle zincir çekiyorum ve daha sonra sayısını vermeyeceğim arkadaşlar. Yaklaşık omuz boyunda takılacak vaziyette bir uzunlukta örüyorum. Sizler de istediğiniz uzunlukta örün. İsterseniz elde tutmalık, isterseniz çapraz takmalık boyutta. Bu şekilde zincirinizi çekin ve karşı tarafla birleştirmenizi yapın.
Daha sonra tekrardan birleştirme yapıp karşıya geçişi size göstereceğim. Arkadaşlar bakın şöyle istediğim uzunlukta ördüm. Omuz boyunda. Şöyle şu kısma geliyorum. Bakın karşı noktaya geliyorum. Hemen buradan şu iki tane trabzanın orta hattından şuradan şöyle zincirimi geçiriyorum. Ve burada bir kaydırma yapacağım. Şu arka boğumlardan oluşturduğum sık iğnelerden yaptım. Şimdi burada şu şekilde göstereyim. Evet, ayarlamamı yaptım. Ve hemen burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Bir tane daha çekiyorum. Amacım bir boşluk bırakmak. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki zincire sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Bir boşluk bırak. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne. Bir zincir, bir boşluk. Hemen yanındakine sık iğne. Ben bu kısmı bu şekilde ayarladım. Böyle bir kulp yaptım. İsterseniz bu noktada ikili trabzan da örebilirsiniz. Biraz daha kalın olmasını istiyorsanız. Ben sık iğneli böyle aralarda boşluklar bırakarak file görüntüsünü oluşturmaya çalıştım. Böyle küçük filecikler oluşturdum. Bir zincir çek, bir boşluk atla, hemen yanındakine sık iğne bat şeklinde sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Aynı işlemi, buradaki aynı işlemi karşı noktada da uygulayacağım ve çantamı bitireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çantamız burada bitti. Gerçekten çok keyifli ve hızlı ilerleyen bir çanta modeliydi. Şu şekilde filelerimizi tekrar göstereyim. İpimi de çok seviyorum zaten. Polyester bir ip. Oldukça güzel, kullanışlı bir plaj çantası olarak kullanılabilir. Hatta günlük bile kullanabilecek bir çanta. Öreceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.